Merhaba dostum, ben Matnela. Nasılsın? Umarım iyisindir. Biliyorsun oyunlarda grafikler artık aşırı iyi yerlere gelmeye başladı. Bu gelişmelerden en çok bilgisayar ve PlayStation oyunları nasibini alsa da telefonların da artık çok güçlenmesiyle mobil platformlarda nasipten yararlandı. İşte bugün de seninle bu gerçek hayattaki kadar iyi grafikli tam 8 tane mobil oyunu inceleyeceğiz. Tabi bu oyunlar Matnela tarzı, yani her tarza uygun oyunlar olacak. Mesela silah oyunu, RPG oyunu, savaş oyunu, hatta bulmaca oyunu bile var. Şimdi bulmaca oyunu deyince biraz garipsemişsindir ama merak etme, bulmaca oyununda bile efsane grafikler var. Ve şunu da hatırlatayım, böyle üst düzey grafikli oyunlar birazcık yüksek sistem gereksinimi isteyebilir ve kanalımda da bu şekilde bir sürü de liste var. İstersen onları da inceleyebilirsin. On the Chamber. İlk oyunumuzda bir tane MMORPG oyunu var. Bu oyunun oynayışına şu şekilde bakacak olursak, ondan tabi bayağı bir farkları da var da, yani o tarzlarda bir oyun. İlk başta kendinize bir tane karakter seçmiyorsunuz. Karakterinizi siz oluşturuyorsunuz. Yani skill'lerinizle falan bir karakter yaratıyorsunuz. Mesela kılıç aldınız, ona kılıçla bastınız. Kılıç skill'leri falan aldınız, kılıççı oluyorsunuz. Sonra dönmek isterseniz bir tane ok alıyorsunuz. Ok skill'leri falan basıyorsunuz. Ok skill'leri alıyorsunuz. Bu şekilde işliyor yani. Oldukça da geniş bir skill ağacı var oyunda. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Görevleri falan yapıyorsunuz. Aynı zamanda oyunda arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Parti falan kuruyorsunuz, beraber görevleri falan yapabiliyorsunuz. Genel olarak oynayış bu şekilde ilerliyor. Oyunun grafik yönüne birazcık bakacak olursak oldukça güzel grafikleri olduğunu söyleyebiliriz. Gerek skill'lerinizi kullandığınızda sizi hissettirmesi, gerek skill'lerinizi kullanma zorluğu, gerek skill'lerinizi kullandığınızdaki o canavarlardaki hissiyat gibi oynayış özelliklerine oldukça grafiklerde yer verilmiş. Ayrıca diğer NPC'lerle falan birebir konuşmaya geçtiğiniz, onların seslendirmesiyle falan da harbiden sağlam bir oyun olduğunu hissettiriyor. Oyun genelde karanlık bir tane temada geçmesine rağmen de o skill'lerinizi kullandığınızdaki ışık seçimleriyle falan oldukça güzel bir görsel şölen yaşatıyor size. Böyle demişken sistem geliştirmelerine de hemen bir bakalım. Bu oyunu oynamak için gerçekten iyi bir tane telefonunuzun olması gerekiyor ve hatta o telefonda bile bazı kasmalar olabilir. Tabi bunu da oyunun büyüklüğüne verebiliriz ve boyut olarak da yaklaşık 5 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Bullet Force. Bu oyun bir FPS oyunu. Oyunda iki tür mod var. Bir online bir şekilde oynayabilirsiniz, bir de offline bir şekilde oynayabilirsiniz. Offline'da zaten anlatmaya gerek yok. Botlara karşı oynuyorsunuz. Mod olarak da ölüm maçı, savunma saldırı maçı, yani birisi orayı savunuyor bir takım, diğer takım da oraya saldırıyor. Serbest maç, her destek olduğu maç ve silah oyunu gibi değişik modlar var. Bu modlarda bir sürü silah var tabi. Bu silahların hepsiyle oynayabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Online moda geçecek olursak odalar kuruyorsunuz. Daha deminki modları özelleştirebiliyorsunuz ve çok çeşitli haritalarda, bu odalarda hem arkadaşlarınız hem diğer insanlarla savaşıyorsunuz ve çok çeşitli silahlar ve çok geniş mapler sayesinde güzel bir çatışma ortamı sağlıyor. Maplere de gelecek olursak oyundaki mapler böyle küçük alanlar değil, oldukça geniş alanlar. Arada sokakta savaşıyorsunuz, dağlarda savaşıyorsunuz, ormanda savaşıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü yerler var ve oyunun oynayış fiziği de 10 numara. Grafiklerine gelecek olursak maplerde birazcık daha telefon oyunu olduğunu hissettiriyor. Fakat gerek gölgelendirme, gerek ışıklandırma olsun, gerekse map'in kattığı bir hava olsun, harbiden iyi. Silah fiziği de oldukça güzel. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 830 MB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Yine bir MMORPG oyunuyla karşınızdayım. Bu oyuna başlarken sınıf seçiyorsunuz. 4 tane sınıfınız var. Okçu, kılıççı, mızrakçı ve çift kılıç olarak. Tabi hepsinin kendine özel bazı özellikleri var. Ama oyunun asıl konusu burası değil. Oyunda bir harita var abi. Uçsuz bucaksız gibi bir şey. Hayvan gibi haritası var oyunun. Aynı zamanda oyun size at falan da veriyor. Bu atla bu haritada çok güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ve oyun ne kadar böyle görevler falan yapmanızı istese de çok özgür bir yapısı var. İstediğiniz zaman alıp atınızı başınızın dikine gidebiliyorsunuz. Ve bu kocaman dünyanın keyfini çıkartıyorsunuz. Ayrıca oyundaki karakterinizi her şeyine kadar özelleştirebiliyorsunuz. Oyunun grafikleri hakkında diyecek bir şey yok. Zaten görüyorsunuz, hayvan gibi bir tane oyun ve bu hayvan gibi oyunda da hiçbir şeyden kaçmayıp çimlerin hareketine kadar her şeyi çok güzel bir şekilde yapmışlar ve skill efektleri falan da 10 numara. Yani savaşlarda bile görsel şölen yaşıyorsunuz. İsterseniz savaştan mı sıkıldınız? Alın atınızı gezin abi, hayvan gibi dünyada. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak oyun gördüğünüz gibi iyi bir tane telefon istiyor ve 4.5 GB'dan başlayıp 10 GB'a kadar da bir boyut istiyor. Hadi diğer oyunumuza. Lord of the Rings Rise to War. Adından anlayacağınız gibi Yüzüklerin Efendisi'nin oyunu ve mantık olarak bir strateji oyunu diyebiliriz. Oyun oynayışını kısaca anlatmak gerekirse, ki bu biraz zor olacak çünkü hayvan gibi bir tane oyun. Oyunda Yüzüklerin Efendisi'ndeki ırklar var ve kötü ve iyi taraflar falan. Siz kendi ırkınızı seçiyorsunuz ve orada bir tane kamp kuruyorsunuz. Kendi olduğunuzu falan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tabii büyük bir tane harita var ve diğer insanlarla beraber ittifaklar kurabiliyorsunuz. Savaşlar falan oluyor. Ve oyunda çok uzun bir sezon sistemi var. Bu sezon boyunca diğer arkadaşlarla hem ittifak kurup hem ordunuzu güçlendirip daha fazla
fazla bölge fethederek onlarla birlikte oynamaya çalışıyorsunuz ve oyunun bitişine de garip bir tane mantık var. Mesela siz birinci oldunuz, böyle sizin ırkınız çok güçlendi, geldiniz o şeyi kazandınız. O zaman daha güçlü rakiplerle oyuna tekrardan başlıyorsunuz ve tekrardan bu maceraya sürükleniyorsunuz. Tabi her şeyi aynı şekilde yapacağım gibi düşünmeyin. Oyunda her şey çok farklı ve acayip bir strateji oyunu. Her an her şey değişebiliyor yani. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde, ama tabi oyunu anlatamadığım bir sürü özelliği var ve bir sürü değişik mantıkları var. Oyun çok büyük bir tane oyun yani. Oyunun grafiklerine gelecek olursak, oyun zaten bir strateji oyunu olduğu için ne kadar grafik beklersiniz bilmem, ama oyunda gerek bazı yerlerde mesela böyle bir tane handa canlanıyorsunuz, böyle sinematik bir evren yaratmışlar. Öyle şeyler olsun, kendini birazcık daha böyle strateji oyunundan arındırıyor ve güzel grafiklerle bize sunuyor. Ayrıca haritadaki en ufak detaylara bile çok güzel grafikler ekleyerek güzel bir iş çıkarmışlar. Ama tabi strateji oyunu olduğu için de çok güzel grafiklerinin olmasına rağmen çok böyle vur, kır, parçala gibi böyle size görsel şölen yarattığını söyleyemem. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak, çok düşük telefonlar hariç düşük telefonlar ve üstüne rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabi bazı savaşlarda falan bayağı bir kasar alıyor düşük telefonlar. Ama standart ana ekranda oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 2.1 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Bir Mobile Racing. Bu oyun F1 sevenler için oldukça iyi bir tane oyun. Eğer güzel bir grafik istiyorsanız sizin de seveceğiniz oyun. Oyunda kariyer modu var veya da direkt yarışlardan yarışlara koşulan modlar falan var. Buralarda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyun F1'in lisanslı oyunu olduğu için bütün arabalar gerçekleriyle birebir aynı, ama tabi kariyer modunda istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve bu süper araçlarla çok güzel grafikler eşliğinde heyecanlı yarışlar yapıyorsunuz. Oyunun grafik tarafına bakacak olursak, ki burası özellikle konuşulacak yer, oyunun oldukça detaylı grafikleri var abi. Aynı zamanda bu grafikleri de boş çıkarmamışlar. Gerek pilotun döneceğiniz tarafa bakması gibi, gerek yol şartlarından arabanın amatörleri gibi, gerek yola tutunma gibi aracı sürme hissiyatını size verecek çok güzel fizikle de harmanlamışlar ve grafikler de tekerlerdeki çizgileri hissedebileceğiniz kadar detaylı. Bu sayede gerçek bir bilgisayar oyununda F1 oynuyormuş hissiyatını yaratıyor size. Ve F1'i sevmeseniz bile bu oyuna bir şans verin derim. Çünkü F1 kullanmak, gerek o heyecan olsun, gerek o böyle aksiyon olsun, hızlı giderken ki o ani kararlar olsun, gerçekten size adrenalinin zirvesini yaşatıyor. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak, orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. 1.8 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Adomatic. Başta söylemiştim bir tane bulmaca oyunu var diye. İşte o bulmaca oyunu bu. Bu oyunun ana mantığı şu şekilde. Elinizde bir tane nesne var. Bu nesne bazen değişik bir şey olabiliyor. Bazen böyle evde bulduğumuz nesneler olabiliyor. Bunun gölgesini duvara yansıtarak farklı bir tane mantıklı nesne oluşturmaya çalışıyoruz. Oyunun böyle kolay bir tane mantığı var. Ve oyunun bu mantığı hem güzel bir ambiyansla, arkada güzel bir müziklerle, hem de çok güzel grafiklerle adeta oyunun içinde olduğunuzu da size hissettiriyor. Yani oyunun çok güzel müzikleri var. Bu müzikler eşliğinde çok detaylı grafiklerle kafa yoruyorsunuz. Grafik demişken, grafikleri birazcık daha detaylı inceleyecek olursak, oyunda gerek arka plan olsun. Mesela arka planda bir tane siz odada da mısınız? Duvara mı yansıyor? O duvardaki çatlaklar olsun, o duvardan yapısı olsun, dokusu olsun. Her şeyiyle çok güzel detaylandırılmış ve ışıklandırılmış. Aynı zamanda sizin elinizdeki nesne de bir o kadar detaylı. Öyle saçma bir şekilde tutup da garip garip nesneler de çıkmıyor ortaya. Yani harbiden oradan bakarsan o şekil çıkacak gibi çıkıyor. Yani hem olağanüstü grafikler içinde hem de güzel bir mantıkla, hem de güzel bir ambiyansla olaya kafa yoruyorsunuz abi. Güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak, neredeyse her telefonda rahat bir şekilde oynanabilir. Boyut olarak da 420 MB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Apex Legends. Bu oyunu zaten duymayanınız yoktur. Özellikle PUBG ile kafa kafaya giden, birazcık daha ondan farklı olsa da onunla benzer mantıkta olan bir tane Battle Royale oyunu. Oyunun kısaca bir oynayışına geçecek olursak, diğer oyunlardan farklı olarak dediğimiz gibi oyunun çok akıcı bir oynanışı var. Yani öyle saklanma maklanma yok abi. Direkt savaşıyorsunuz. Bir sürü eğlenceli şeyler oluyor. Yani sürekli oyunda aksiyon zirvelerde oluyor. Ayrıca kahramanlarınızın farklı özellikleri var. Bu sayede kendi oynayış tarzınıza uygun bir şekilde ilerliyorsunuz. Diğer tarafları ise bildiğimiz Battle Royale oyunu. Bir tane harita yapıyorsunuz ve bu haritada birinci kalmaya çalışıyorsunuz ve gerektiğinde savaşarak, gerektiğinde kaçarak güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Oyunun grafiklerine gelecek olursak, bu oyunun diğer oyunlardan farklı grafik anlayışı var. Oyunda bir kere çok farklı dünyalar var. Gerek haritasal olarak, gerekse böyle karakter tasarımı olarak biraz daha fantastik bir dünyada geçiyor ve aynı zamanda durgun bir tane de haritası yok. Haritada mesela bayraklar falan var, hareket ediyor. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Grafiklerine gelecek olursak, gerek detaylarıyla, gerek oyun birazcık daha böyle aksiyonda olduğu için fizik yapısıyla 10 numara grafikleri var ve hatta böyle haritanın ışıklandırması, o gölgelerin mantığı falan filan hepsi 10 numara. Yani bir telefon oyununa göre oldukça üst düzey grafiklerle oldukça üst düzey bir aksiyon oyunu birleştirmişler diyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak, bu oyunu oynamak için birazcık daha üst düzey bir telefona ihtiyacınız var ve 3.9 GB'lık da bir boyutu var. Hadi diğer oyunumuza.
Ve son sıramız Dead Effect 2. Bu oyun hikayeli bir şekilde zombilerle savaştığınız çok efsane bir tane oyun. Tabi oyunun ilk başta kötü bir tane özelliğini söyleyeyim. Oyun İngilizce, o yüzden hikayeyi tam bir şekilde anlayamayabilirsiniz. Ama sadece görseli için bile değer yani. Oyunun ana mantığına gelecek olursak birazcık daha günümüz dünyasından ileriki bir seviyede gerçekleşiyor. Böyle robotlar falan filan var ve çok değişik silahlar da var. Bu kurgu dünyada sizin üstünüzde zombiler gibi, yaratıklar gibi değişik şeyler sarmış. Siz de çok çeşitli ve değişik silahlarla, mesela bu silahların içinde sürüken de var, kılıç da var, ok da var, böyle taramalı tüfek de var, testere de var, bir sürü şey var. Bunlarla hem hikaye eşliğinde hem de bağımsız bir oynayış eşliğinde o canavarlarla savaşıyorsunuz. Ayrıca oyundaki canavarlar da bildiğiniz böyle zombi falan değil. Çok değişik yaratıklar var. Bu yüzden oyunun kategorisi zaten korku. Bu yüzden eğer yaşınız küçükse birazcık sizin için sıkıntı olabilir. Ayrıca oyunda bir tane fizik var abi. Mesela adamın bacağına kılıçla vurdunuz, bacağı kopuyor. Silahla sıktınız, kopuyor. Farklı yerlerine zarar verdiniz, yaratığın orası zarar görüyor. Bunun gibi 10 numara detaylar var. Grafiklerine gelecek olursak zaten bu mantığa bir kötü grafik yakışmazdı. Çok güzel grafikleri var. Oyunun eski olmadığına rağmen hala günümüzde bile güzel denilecek grafikleri var yani. Ayrıca uzay gemisinin o yıkılmış havası, o karanlık temayla falan ya da yaratıkların böyle ses saldırınızda çıkardığı sesler gibi düşünün. Kanların fışkırması hem sizi hikayeye yaşamanızı hem de birebir oyunun içinde gibi hissetmenizi sağlıyor. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak dediğim gibi eski bir oyun. Bu yüzden optimizasyonu bayağı iyi. Yani çok düşük telefonlar hariç orta sınıf ve üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 3.1 GB'lik bir boyuta sahip. Arkadaşlar videonun da artık yavaştan sonuna geldik. Bu listemizde 8 tane güzel grafikli oyun vardı. Merak etmeyin, bunun gibi onlarca listede gelecek. Eğer kanalımızı yeni keşfettiyseniz kanalımıza davetlisiniz. Her tarza uygun yüzlerce oyun var ve devamı da geliyor. Buradan kendinize uygun oyunlar bulabilirsiniz. Aynı zamanda da eğlenebilirsiniz. Ve video hakkındaki kötü ve iyi yorumlarınızı da bekliyorum. Neyse zaten bayağı bir oyaladım sizi. Ben yavaştan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.